hayatınızı değiştirecek 5 psikoloji kitabı ile zihniniz için hazırladığım en kapsamlı okuma listesine hoş geldiniz. Bugün lafı hiç uzatmadan, kendinizi, ikili ilişkilerinizi ve dünyayı algılama biçiminizi kökten sarsacak 5 başyapıtı inceleyeceğiz. Bu videonun sonunda sadece ne okumanız gerektiğini değil, travmaların izinden sosyal manipülasyona, karar verme mekanizmalarınızdan anlam arayışına kadar zihin haritanızı yeniden nasıl çizeceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız listenin en yüksek farkındalık yaratan ilk kitabıyla hemen başlıyoruz. Birinci kitap, İnsanın Anlam Arayışı, Viktor Frankl. Listenin ilk sırasında psikolojinin sadece bir bilim değil, bir hayatta kalma sanatı olduğunu kanıtlayan bir başyapıt var. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı. Frankl, toplama kamplarındaki en ağır işkencelerden sağ kurtulmasını sağlayan o meşhur soruyu soruyor. Neden bazıları pes ederken bazıları son ana kadar direnir? Kitabın kalbindeki en sarsıcı gerçek şu: sizin elinizden her şeyi alabilirler. Malınızı, mülkünüzü, hatta özgürlüğünüzü. Ama kimsenin sizden alamayacağı tek bir şey vardır: olaylara karşı hangi tavrı takınacağınızı seçme özgürlüğü. Frankl der ki, etki ile tepki arasında bir boşluk vardır ve o boşlukta bizim gücümüz ve özgürlüğümüz yatar. Bu kitabı okuduğunuzda yaşadığınız zorlukların sizi tanımlamadığını, onlara yüklediğiniz anlamın sizi siz yaptığını göreceksiniz. Eğer şu an hayatınızda bir belirsizlik içinden geçiyorsanız, bu kitap sizin zihin haritanızda dayanıklılık rotasını yeniden çizecek. İkinci kitap, İknanın Psikolojisi, Robert Cialdini. Hiç aslında almak istemediğiniz bir şeyi satın aldığınız veya hayır demek isterken kendinizi evet derken bulduğunuz oldu mu? İkinci kitabımız, sosyal psikolojinin kutsal kitabı sayılan Robert Cialdini'den İknanın Psikolojisi. Bu kitap, zihninizin otomatik pilotta verdiği kararların nasıl başkaları tarafından manipüle edilebileceğini anlatıyor. Cialdini, bizi ikna eden 6 temel prensibi açıklıyor. Örneğin, toplumsal kanıt ilkesi. Bir restoranın önünde sıra varsa, oranın iyi olduğunu düşünürüz, değil mi? Zihnimiz, herkes yapıyorsa doğrudur diyerek kısa yol tercih eder. Kitap, bu kısa yolların pazarlamacılar, politikacılar ve hatta arkadaş çevreniz tarafından size karşı nasıl birer silaha dönüştürüldüğünü deşifre ediyor. Bu kitabı okuduktan sonra dış dünyadan gelen tekliflere karşı bir zihinsel kalkan geliştireceksiniz. Artık neden ikna olduğunuzun farkına varacak ve manipülasyonu daha başlamadan sezeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde kontrolü elinize almak istiyorsanız, bu kitap zihin haritanızdaki en güçlü savunma hattı olacak. Üçüncü kitap, Beden Kayıt Tutar, Bessel, Van der Kolk. Sıradaki kitabımız, psikoloji dünyasında bir devrim yaratan ve travma kavramına bakışımızı sonsuza dek değiştiren bir eser. Beden Kayıt Tutar. Eğer yaşadığınız stresin, kaygının veya geçmişteki üzücü olayların sadece kafanızın içinde bittiğini sanıyorsanız, bu kitap size çok şaşırtıcı bir gerçeği anlatacak. Kitabın temel tezi şu: zihnimiz bazı olayları unutabilir, bastırabilir veya rasyonalize edebilir. Ama bedeniniz asla unutmaz. Yaşadığınız her travma, her yoğun stres anı, kaslarınızda, sindirim sisteminizde, hatta bağışıklık sisteminizde birer kayıt olarak saklanır. Van der Kolk, iyileşmenin sadece konuşarak, terapiyle değil, bedeni de sürece dahil ederek hareket, nefes, farkındalık mümkün olduğunu bilimsel kanıtlarla önümüze koyuyor. Bu kitabı okuduğunuzda açıklanamayan kronik ağrılarınızın, bitmek bilmeyen yorgunluğunuzun veya ani öfke patlamalarınızın aslında bedeninizin size gönderdiği geçmişten gelen birer mesaj olduğunu fark edeceksiniz. Kendi zihin haritanızda içsel barışa giden yolun bedeninizle barışmaktan geçtiğini anlayacaksınız. Dördüncü kitap, Hızlı ve Yavaş Düşünme, Daniel Kahneman. Zihninizin nasıl çalıştığını bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Dördüncü kitabımız,
Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme eseri size aslında iki farklı siz olduğunuzu kanıtlayacak. Biri çok hızlı ve duygusal, diğeri ise yavaş ve mantıklı. Ve işin ilginç yanı, kararlarınızın çoğunu hangisinin verdiğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Kahneman, zihnimizde iki sistem olduğunu anlatır. Sistem 1, otomatik, hızlı ve çaba gerektirmez. Hani o ilk izlenimleriniz veya ani tepkileriniz. Sistem 2 ise yavaş, analitik ve tembeldir. Sorun şu ki, çoğu zaman zor kararları sistem 2'ye sormamız gerekirken kontrolü tamamen duygusal olan sistem 1'e bırakıyoruz. Bu kitap, beyninizin sizi nasıl kandırdığını ve bilişsel yanılgıların, bilişsel önyargılar, hayatınızı nasıl etkilediğini deşifre ediyor. Bu kitabı bitirdiğinizde daha rasyonel kararlar vermeye başlayacaksınız. Yatırımlarınızdan ikili ilişkilerinizdeki tartışmalara kadar o an hangi sistemin devrede olduğunu fark edecek ve zihin haritanızdaki mantık hatalarını birer birer temizleyeceksiniz. 5. kitap. Atomik Alışkanlıklar, James Clear. Listemizin son sırasında öğrendiğiniz tüm bu psikolojik derinliği günlük hayatınızın bir parçası haline getirecek o pratik rehber var. Atomik Alışkanlıklar. James Clear, büyük değişimlerin devasa adımlarla değil, atomik boyuttaki yani çok küçük alışkanlıklarla başladığını kanıtlıyor. Kitabın sunduğu en büyük psikolojik kırılma şu: hedeflerinize değil, sistemlerinize odaklanın. Clear der ki, hedefleriniz tavanınızdır, sistemleriniz ise tabanınız. Eğer bir şeyi başaramıyorsanız, sorun sizde değil, sisteminizdedir. Kendinize ne başarmak istiyorum diye sormayı bırakın ve nasıl bir insan olmak istiyorum diye sorun. Kimlik temelli alışkanlıklar inşa ettiğinizde değişim artık bir çaba değil, bir sonuç olur. Bu kitap, zihin haritanızdaki başarı algısını tamamen değiştirecek. %1 kuralıyla her gün sadece %1 daha iyi olmanın bir yılın sonunda sizi nasıl 37 kat ileriye taşıyacağını gördüğünüzde erteleme hastalığından tamamen kurtulacaksınız. Bu eser, bu videoda konuştuğumuz tüm o derin psikolojik farkındalıkları ete kemiğe büründüren son parça. Zihin haritanızı genişletecek 5 dev eser işte bunlardı. Unutmayın, bu kitapları sadece okumak yetmez. Onlarla yaşamak gerekir. Peki, sizin listenizde ilk sırada hangisi var? Ya da bu listede kesinlikle olmalıydı dediğiniz o kitap. Yorumlarda buluşalım, zihninizi beslemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.